Güç Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar daveti için yaptığım misafir hazırlığını paylaşacağım. Birbirinden lezzetli tariflerin bir arada olduğu 10 kişilik bir misafir menüsü. Çorba, ana yemek, meze çeşitleri, börek ve tatlıdan oluşan nefis bir menü. Tariflere geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalımın gelişip büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen ilk tarifimize başlayalım. Tavuklu düğün çorbası. Lezzeti, kıvamı çok güzel olan, davet sofralarınıza çok yakışacak bir tarif. Tencereye tavuk, soğan ve defne yaprağını ekleyelim. Tuzunu ve suyunu da ekledikten sonra tavuklar pişene kadar pişirmeye devam edelim. Tavuklar piştikten sonra tavukları sudan çıkarıp suyunu güzelce süzelim. Çorbanın terbiyesi için karıştırma kabına yoğurt, un, yumurta ve limon suyunu ekleyip karıştıralım. Karışımın içerisine 1 su bardağı soğuk su ilave edelim. Tüm topaklanmaları giderene kadar çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Terbiyenin içerisine tavuk suyundan ekleyerek sürekli karıştırarak ısı dengesini sağlayalım. Terbiyeyi tavuk suyunun içine ekleyip kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Çorba kaynamaya başladıktan sonra küçük küçük parçalara ayırdığımız tavukları ilave edelim. On dakika bu şekilde piştikten sonra üzerinin yağını yapalım. İki yemek kaşığı tereyağını eritip içerisine pul biber ekleyelim. Yağı çorbayla buluşturduktan sonra servis için hazır. Lezzeti, kıvamı çok güzel bir tarif oldu. Mutlaka bu çorbaya bir şans vermenizi öneririm. Etli yaprak sarması tarifi. Yapılışı biraz zahmetli bir yemek ama gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Tokat'a ait nefis bir ana yemek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İç harcını hazırlayarak tarife başlayalım. Karıştırma kabına dana kıyma, soğan, maydanoz, salça, dereotu, pul biber, karabiber, sıvı yağ ve ince bulguru ekleyip güzelce yoğuralım. Evde taze dereotu az kaldığı için biraz da buzluktan ekledim. Tüm malzemeler birbiriyle güzelce karışana kadar iyice yoğuralım. İnce bulguru biraz az geldiği için yarım bardak daha ekledim. Malzeme listesini tam ölçüleriyle açıklamalar kısmına yazacağım. Yaprakları önceden ıslayıp ara ara suyunu değiştirerek fazla tuzunun çıkmasını sağladım. Yaprakların içerisine iç harcından ekleyerek küçük küçük sarmaya başlayalım. Yapraklarımın çoğu küçük küçük olduğu için direkt sarmaya başladım. Eğer yapraklarınız büyükse 2'ye ya da 3'e bölerek de sarabilirsiniz. Tokat'ta bağlardan yapraklar toplanırken etli yaprak sarması için özel küçük küçük yapraklar toplanır. Mümkünse bu yemeği Tokat yaprağıyla yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır.
Tokat yaprağının kendinde olan mayhoş bir tadı olduğu için yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Size hızlı hızlı yaprağı nasıl sardığımı birkaç tane örnekle gösteriyorum. Bu yemeğin en sabır gerektiren aşaması da bu işte. Sabırla tüm iç harcı bitene kadar küçük küçük sarmak. Ama emin olun bu kadar uğraşa değen bir yemek. Size bir de yaprağı ikiye bölerek nasıl sardığımı göstermek istiyorum. Bir tencere dolusu yaprak sarıldı. Boyutunu bir de yakından göstermek istiyorum. Yaprağın üzerine pişerken kararmaması için artan yapraklarla kapatalım. Üzerine 1,5 çay bardağı dolusu sıvı yağ ekleyelim. Sarmalar yağı sevdiği için elinizi korkak alıştırmayın. Ben bir gün önceden hazırladığım için ön pişirim yapacağım sadece. Üzerine 2-3 su bardağı kadar su ekleyip suyunu çekene kadar pişirdim. Ertesi gün üzerine tekrardan kaynar su ilave ederek 3 saate yakın pişirdim. Yemeği servis ederken bir borcama ya da tepsiye dökerseniz servis aşaması çok daha rahat olacaktır. Yapraklar parçalanmadan kolaylıkla alınıyor. Bu yemeğin üzerine sarımsaklı yoğurt da çok yakışıyor. Dilerseniz öyle de yiyebilirsiniz. Lezzeti şahane, çok güzel olan bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Aranızda mantıyı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Herkesin severek yiyeceğine emin olduğum bir yemek olduğu için menüme ekledim. Tabii ki Kayserililer kadar iddialı değilim ama gerçekten çok lezzetli oldu. Mantıyı bir de benim tarifimle deneyin derim. Karıştırma kabına su, yumurta ve tuzu ekleyip çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Karışımın içerisine azar azar un ilave etmeye başlayalım. Hamur kendini toparlamaya başladıktan sonra azar azar un ilave ederek sert kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamuru daha güzel yoğurabilmek için tezgah üzerine un serperek yoğurma işlemine devam edelim. İstediğimiz kıvama ulaşan hamuru bir poşetin içerisine koyarak 10 dakika kadar bekletelim. On dakikanın sonunda hamuru poşetten çıkarıp iki bezeye ayıralım. Dilerseniz tek beze halinde de açabilirsiniz. Hamuru bezelere ayırıp tekrardan yoğurarak toparlayalım. İç harcını hazırlayana kadar hamurların kabuk tutmaması için yine poşetin içerisine koyuyorum. Bir adet soğanı rendeleyelim. Rendelediğimiz soğanın suyunu sıkarak acı suyunun çıkmasını sağlayalım. Suyunu sıktığımız soğanı tekrardan karıştırma kabına koyup içerisine kıyma ve baharatlarını ekleyelim. Baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz kullandım.
Tüm malzemeler birbiriyle güzelce karışana kadar elimizle yoğuralım. Tezgah üzerine un serperek hamuru yerleştirelim. Üzerine tekrardan un ekleyip elimizle güzelce bastıralım. Daha sonra oklavayla açmaya başlayalım. Normalde bu ölçülerle tek beze halinde açıyordum ama kamerada daha güzel görünebilmesi için iki bezeye ayırarak yapmayı tercih ettim. Dilerseniz siz de hamurları rahat açabiliyorsanız tek beze halinde de yapabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra biraz kalın kalan kısımların üzerinden tekrardan oklavayla gidiyorum. Açtığımız hamuru şeritler halinde keselim. Hamuru hızlı ve düzgün şekilde kesmek isterseniz oklavadan yardım alabilirsiniz. Hamuru küçük kareler şeklinde kesmeye devam ediyorum. Hazırladığımız kıymalı iç harcından hamurların üzerine ekleyelim. Hamurlara şekil verirken kalan kısmın kurumaması için üzerini temiz bir poşetle örtelim. Keşke burada göründüğü kadar hızlı yapabilsek. Mantıların şeklini verdikten sonra tepsinin içerisine un serpelim. Hazırladığımız mantıları da tepsinin içerisine birbirine fazla değmeyecek şekilde yerleştirelim. Bu şekilde buzlukta 15-20 dakika kadar bekletelim. Mantılar donduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup tekrardan buzluğa kaldırabiliriz. Ben birkaç gün öncesinden hazırlayıp buzlukta hazır beklettim. Kaynayan suya sıvı yağ ve tuzu ekledikten sonra buzluktan çıkarttığımız mantıları buzları çözülmeden direkt ekleyelim. Ara ara karıştırarak yumuşayana kadar pişirelim. Pişen mantıları suyunu süzerek servis edeceğim tabağa alıyorum. İlk sıcağı çıkan mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Tereyağında kızdırılmış pul biberi yoğurdun üzerine ekleyip lezzetine lezzet katıyorum. Dilerseniz bu sos yerine salçalı sos da hazırlayabilirsiniz. O sosu hazırlamak için de tereyağında salçayı kavurup içerisine mantıyı haşladığımız sudan ekliyoruz. Karabiber ve pul biber ilavesi yaptıktan sonra yoğurdun üzerine ekleyebilirsiniz. İki sos da ayrı ayrı çok güzel oluyor. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına salçalı sosun da tarifini yazacağım. Son olarak üzerine nane de ekledikten sonra artık mantımız servise hazır. Misafir sofralarına en yakışan yemeklerden biri de kilis tava. Yapılışı oldukça kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tarif. Öncelikle malzemelerimize bir göz atalım. Soğan, kapya biber, yeşil biber ve sarımsak. Tüm bu malzemeleri rondodan geçireceğiz.
Tarifin orijinalinde bu malzemeler ve et de dahil olmak üzere tüm malzemeler zırhtan geçiriliyor. Ben ev şartlarında en kolay şekilde bu tarifi hazırlamaya çalışıyorum. Soğanı, sarımsağı, kapya biberi ve yeşil biberi küçük küçük doğrayıp robottan geçirelim. Kenarlarında kalan parçaları da tekrar içerisine ekleyip son kez robottan geçirelim. Hazırladığımız bu karışımın suyunu elimizle sıkarak çıkaralım. Gördüğünüz gibi bir sürü suyu çıktı. Hazırladığımız bu karışımı kıymayla buluşturalım. Ben bu tarifte orta yağlı çift çekim bir dana eti kullandım. Dilerseniz dana ve kuzu eti de karışık kullanabilirsiniz. Eğer kuyruk yağı da seviyorsanız bu tarife çok yakışacaktır. Ben herkesin damak zevkine hitap etmesi için eklemedim. Karışıma baharatlarını da ekleyip tekrar yoğurmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Bu yağ tepsi kebabının biraz daha yumuşak olmasını sağlayacak. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde elimle yoğurdum. Daha sonra üzerine streç film ile örterek 2 saat kadar dinlendirdim. Kullanacağımız tepsinin tabanını 1 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığındaki tereyağıyla yağlayalım. 2 adet patatesi çok ince olmayacak şekilde yuvarlak şeklinde dilimlere ayıralım. Tepsinin orta kısmına hazırladığımız patatesleri yerleştirelim. Kıyma pişerken orta kısma toplanacağı için kenarlarına patates eklemiyorum. Kıymayı elimizle bastırarak şekil vererek tepsiye yerleştirelim. İnce tabakalar halinde tüm kıymayı tepsiye yerleştirelim. Tüm kıymayı yerleştirdikten sonra elimizle baskı uygulayarak her yerinin eşit kalınlıkta olmasını sağlayalım. Bir bıçak ya da hamur kesme aleti ile kıymanın üzerine 10 dilime ayıracak şekilde çizikler oluşturdum. Her bir dilimin üzerine ayrı ayrı sivri biber, soğan ve domatesle süslemeyi tercih ettim. Bu aşamada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim. Kilis tava pişerken biz de yanına bir pilav hazırlayalım. Pirinçlerin üzerine tuz ekleyip kaynar suyu da ekledikten sonra 15-20 dakika boyunca bu suyla ıslatalım. Pilavı pişireceğimiz zaman bu suyu süzüp pirinçler nişastasından ayrılana kadar güzelce yıkayalım. Tencereye sıvı yağ ekleyip yıkadığımız pirinçleri ekleyip kavuralım. Ara ara karıştırarak 4-5 dakika boyunca pirinçleri kavuralım. Üzerine kaynamış tavuk suyu ve su karışımını ilave edelim. Tuzunu da ekleyip karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı haşlanmış nohut ekledim.
Pilavın suyu kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tüm suyunu çekene kadar pişirelim. Pilav piştikten sonra üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından ekleyip pilavı demlenmeye bırakalım. Kilis tava 200 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakikada pişti. Hemen dilimlere ayırarak servis ediyorum. Tane tane pişen nohutlu pilav ve kilis tava birbirine çok yakıştı. Lezzeti çok güzel olan bu yemeği misafirleriniz çok beğenecek. Ana yemeklerimiz hazır. Şimdi ortaya hazırladığım meze tariflerine geçebiliriz. Peynirli kapya biber sarması hazırladım. Öncelikle kapya biberleri güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra üzerine birkaç delik açarak fırın tepsisine yerleştirelim. 200 derecelik fırında biberleri güzelce közleyelim. Közlenen biberleri bir kaba ya da poşete koyup kapağını güzelce kapatalım. Oda sıcaklığına gelene kadar bu kabın içerisinde bekletelim. Bu sayede biberler kabuklarından çok rahat bir şekilde ayrılacak. Biberler soğurken biz de iç harcını hazırlayalım. Beyaz peynir ve süzme peyniri bir karıştırma kabına ekleyip çatalla güzelce eziyorum. Peynirlerin üzerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve ince ince doğranmış maydanozları ilave ediyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. Kapya biberlerin kabuklarını soyup çekirdeklerini temizledikten sonra 2 parçaya ayırıyorum. Biberlerin kabukları çok rahat bir şekilde ayrılıyor. Kapya biberin çekirdeklerini de temizledikten sonra 2 parçaya bölerek kullanacağım. Hazırladığımız kapya biberlerin içerisine peynirli karışımdan ekleyerek rulo şeklinde saralım. Tüm biberleri peynirlerle sardıktan sonra üzerine zeytinyağı ekleyip ince kıyılmış maydanozdan ekleyelim. Son olarak bir de ince çekilmiş ceviz ekledikten sonra peynir dolgulu kapya biber sarması servise hazır. Masanıza renk katacak çok güzel bir tarif. Sırada vazgeçilmez tariflerimden biri olan acılı ezme tarifi var. Hatırlarsanız geçen seneki iftar sofralarımda da bu acılı ezme tarifini de hazırlamıştım. Herkes tarafından çok beğenilen çok lezzetli bir ezme tarifi. Bu tarifte domates, kapya biber, soğan, sivri biber ve maydanozu robottan geçirip püre haline getirelim. Tüm malzemeleri küçük küçük doğradıktan sonra robottan geçirelim. Ayrı bir karıştırma kabına biber salçası, domates salçası, zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve baharatları ekleyip güzelce karıştıralım.
Robottan geçirdiğimiz malzemeleri de ekleyip tüm malzemeler birbiriyle güzelce karışana kadar karıştıralım. Ben ekstradan bir de çok acı olan bir pul biber ekledim. Damak zevkinize göre acı miktarını ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım ezmeyi servis tabaklarına koyup hemen masadaki yerlerini aldılar. Bu zamana kadar yaptığım herkes tarafından bu tarif çok beğenildi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Restoranlarda ikram edilen ezmelerden çok daha lezzetli bir tarif. İşte bu ses mükemmel. Çıtır çıtır ıspanaklı karnıyarık börek tarifi. Hemen tarife başlayalım. Öncelikle soğanı küçük doğrayalım. Uygun bir tavaya sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra kıymayı ekleyerek kaşığın arkasıyla eze pişirelim. Kıymayı ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra küçük doğradığımız soğanları ilave edip birlikte pişirmeye devam edelim. Baharatlarını da ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıp üzerine güzelce yıkayıp küçük doğradığımız ıspanakları ilave edelim. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra ıspanaklar pişince ocağı kapatıp iç harcını soğumaya bırakalım. Yufkaların arasına sürmek için tereyağını eritip içerisine sıvı yağ ekleyelim. Bu tarifte 5 adet yufka kullandım. Yufkayı tezgaha güzelce serip üzerine hazırladığımız yağdan ekleyelim. Yufkanın her yerine bu yağın gelmesini sağlayalım. Yufkayı ikiye katlayarak üzerine hazırladığımız yağdan tekrar ekleyelim. Yağın yufkanın her yerine gelmesine özen gösterelim. Yufkayı 6 eşit dilime ayırdıktan sonra iç harcından ekleyelim. Yufkanın kenarlarını içe doğru kıvırıp rulo şeklinde saralım. Kullandığınız yufka ne kadar ince açılmış olursa o kadar lezzetli ve çıtır börek elde edersiniz. Tüm yufkalar bitene kadar aynı şekilde yufkaları yağlayıp rulo şeklinde saralım. Hazırladığımız böreklerin üzerine bir adet yumurtayı sürelim. Böreklerin orta kısımlarına bıçak yardımıyla çizikler oluşturalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim.
Siz de bu tarifle bu sesi duyabileceğiniz çıtır çıtır börekler hazırlayabilirsiniz. Lezzeti şahane, nefis bir börek tarifi. Denenecekler listenize ekleyebileceğiniz nefis bir börek tarifi. Sıradaki tarifimiz en lezzetli tariflerden biri. Köz patlıcan salatası tarifi. Ben bu tarifte yazın közleyip buzluğa koyduğum patlıcanları kullanıyorum. Eğer evinizde hazır közlenmiş patlıcanlar yoksa patlıcan ve kapya biberleri közleyerek kullanabilirsiniz. Karıştırma kabına közlenmiş kapya biber ve patlıcanları ekleyelim. Patlıcanların üzerine baharatlarını, sarımsağı ve maydanozu ekleyelim. Maydanozların üzerine limonunu ve zeytinyağını da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Hazırladığımız bu köz patlıcan salatasını servis tabağına aldıktan sonra artık masadaki yerini almaya hazır. Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan bu salata tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Misafirlerim için bir de iftariyelik tabağı hazırladım. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp içerisine fındık ekledim. Kuru kayısıların da orta kısmını keserek içerisine badem ekledim. Son olarak bir de incirleri ortadan ikiye bölerek içlerine ceviz ekledim. Hazırladığım tüm kuru meyveleri servis tabağına güzelce yerleştirdim. Dilerseniz bir gece önceden hazırlayıp üzerini streç film ile örterek işinizi biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Ben de bir gece önceden hazırladım. Nevzine tatlısını daha önce denediniz mi? Yapılışı çok kolay, çok lezzetli bir tatlı. Tarife öncelikle şerbetini hazırlayarak başlayalım. Şekeri ve suyu bir tencereye alıp 10 dakika kaynatalım. Şerbet kaynadıktan sonra soğumaya bırakalım. Karıştırma kabına oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı, birer çay bardağı sıvı yağ, tahin ve sütü ekleyelim. Bir yemek kaşığı kadar da elma sirkesini ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Karışımın içine un, kabartma tozu ve vanilini de ekledikten sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. İstediğimiz kıvama ulaştıktan sonra içerisine 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz ekledim. Cevizle hamuru da elimle yoğurarak birbiriyle karıştırdım. Hamurun kıvamını bir de yakından göstermek istiyorum. Dikdörtgen büyük boy borcamın tabanını sıvı yağla yağlayalım. Hazırladığımız hamuru borcama koyup elimizle baskı uygulayarak her yerinde eşit kalınlık olacak şekilde tüm borcama yayalım. Hamurun üzerine çatallı çizikler oluşturalım. Hamuru hamur kesme aleti ya da bir bıçakla dilimlere ayıralım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim. Tatlımız pişip ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuyan şerbetin içerisine yarım su bardağı kadar pekmez ekledim.
Şerbeti güzelce karıştırdıktan sonra şerbetle tatlıyı buluşturma vakti geldi. Tatlı tüm şerbetini çektikten sonra üzerine Antep fıstığı ve cevizle süsleyerek servis ettim. Lezzeti, görüntüsü çok güzel bir tatlı. İftar sofralarınıza çok yakışacak nefis bir tatlı tarifi. Hem görüntüsü hem lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Yiyen herkes tarafından çok beğenildi. Tüm tariflerin malzeme listesini açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Videoyu hazırlarken atlayıp unuttuğum ayrıntılar, detaylar varsa açıklamalar kısmını mutlaka yazıyorum. Açıklamalar kısmını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Tüm tariflerimin sonuna geldik. Değerli vaktinizi ayırıp bu uzun videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi beğendiyseniz beğenip, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hazırlayacağım iftar menüsünde olmasını istediğiniz tarifler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya hesaplarımı açıklamalar kısmına yazıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşça kalın.